Aslı'nın soykan malikanesini yakmasıyla herkes geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Üstelik Aslan bununla sınırlı kalmayacak. Yeni bölümde çok bomba bir hamle daha yapacak. Bu andan sonra yaşanacaklar herkes ekranları kilitleyecek. Peki öte yandan Leyla hapisten kurtulabilecek mi? Bu nasıl mümkün olacak? Aslı'nın yeni hamlesi ne olacak? Devin'le tamamen ayrılacaklar mı? Diğer yandan Hülya için kötü bir devir başlarken sahneye Nedret Alan'ın çıkmasıyla yeni bir dönem başlayacak ve ortalık karışacak. Serap'ın geçmişte soykan ailesiyle yaşadığı büyük sırrı ne? İlyas'ı bekleyen sürpriz olay ise herkesi şaşırtacak. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Hülya'nın yaptıklarına daha fazla dayanamayan Aslan en sonunda delirdi ve soykan malikanesini ateşe verdi. Evet, bu ev görünürde soykanların sarayı ancak içinde sadece mutsuzluklar ve travmatik anılar var. Hülya'nın Leyla hamlesi Aslan için bardağı taşıran son damla oldu ve artık herkes için geri dönüş olmayan bir hayat başlayacak. Bu sahnenin devamında Cihan'ın gelip Devin'le beraber Aslı'nı dışarı çıkarmaları bekleniyor. Bir yandan da itfaiye ekipleri gelerek çıkan yangını söndürecek. Sonrasında ise Aslan yepyeni kurallarıyla, kritik kararlarıyla herkesin hayatına yön verecek. Hülya'yı ise kötü bir dönem bekliyor olacak. Özellikle Nedret Alan'ın sahneye çıkmasıyla işlerin gidişatı tamamen değişecek. Dinsizin hakkından imansız gelir hesabı, Hülya'nın hakkından Nedret gelecek. Zaten bu ikilinin geçmişten yarım kalan büyük bir hesaplaşması var. Nedret Hülya'ya bunun hesabını sormak ve intikamını almak için eline geçen bu fırsatı değerlendirecek. Hatta oğlu Bedri ile beraber Adana'dan İstanbul'a taşınacaklar. Aslan'la Marina konusunda anlaşma yapması beklenen Nedret Hala ipleri eline almaya başlayacak ve bir yandan da oğlu Bedri sivri karakteriyle diziye farklı bir renk katacak. Peki Leyla içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacak? Aslan'ın yeni bölümdeki bomba hamlesi ne olacak? Şimdi gelelim bu konulara. Önceki videomuzda Leyla'nın yaşayacağı zorlu süreçleri analiz etmiştik. Üstelik bu beklediğimizden daha da zorlu oldu. Önce kocasını öldürmekle suçlandı, ardından Melek'i yaralamakla suçlandı ve üstelik Melek ölürse müebbetle yargılanacak. Peki Leyla'nın hapisten kurtulması nasıl mümkün olabilir? Bu konudaki en güçlü ihtimalimiz Melek'in ölmemesi. Eğer Melek yaşarsa Aslan ve Cihan ilk iş onunla iletişime geçecek ve neden Hülya'nın bu isteğini yerine getirdiğini soracaklar. Hatta Melek'e ve ailesine yardım ederek onu zor durumdan kurtarabilirler. Fakat tek bir şartla. O da gerçekleri itiraf ederek kendisini Leyla'nın yaralamadığını anlatması şartı. Eğer Melek asıl gerçekleri itiraf ederse bu durum Leyla'nın kurtuluş bileti olacak. Fakat Leyla bir süre daha içeride kalacak. Bu süreçte Devin çocuklarının yanında olmaya devam edecek. Öte yandan sinirden deliye dönen Aslı'nın bir başka derdi de paralarını Cihan'ın almış olması. Cihan bu paraları İlyas'la birlikte Çukur dizisini hatırlatan bir tarzda mahalleliye dağıttı. Aslan bunun hesabını sormayı da ihmal etmeyecek. Üstelik Cihan'a paraların yerini ispiyonlayan ve hatta Marina'da gizli iş yapmayı düşünen İbo'ydu. Kısacası Aslan'ın bu durumu öğrenmesi bekleniyor ve sonrasında İbo'nun kalemi kırılacak. Yani İbo için yavaştan yolun sonu gözükmeye başladı. Öte yandan Aslan ve Devin için artık ayrılık durumu söz konusu değil. Tüm bu yaşananlardan sonra Devin Aslan'ın yanında olmayı tercih edecek. Şimdi gelelim Serap, Cihan ve İlyas'la ilgili sürpriz senaryolara. Serap ve Cihan ilişkisi tahmin ettiğimiz gibi ilerliyor ve bu ikili arasında artık bir aşk başladı diyebiliriz. Hatta önceki videoda da bahsettiğimiz gibi ilerleyen bölümlerde Serap-Cihan ikilisi İlyas'ın biletini kesebilir. Hatta İlyas'ı Serap bile öldürebilir. Şimdilik İlyas'ın hakimiyeti var ve İlyas Cihan'a tam yetki verdi. Cihan bunu elbette kendi çıkarını kullanacak. Serap ise aslında babasını sevmeyen, geçmişte yaşadığı travma nedeniyle soykanlara düşman olan birisi. Geçmişte yaşadığı acı olay soykan üyelerinden birinin kendisine uyguladığı çirkin bir olaydı ve kim olduğu yeni bölümlerde flashback sahneleriyle gösterilecek. Hatta Serap bu konuda Devin'le seans yaparsa şaşırmayız. Çünkü Devin Serap'ı bu konuda iyileştirmek istediğini söylemişti. Yani Cihan'dan sonra Serap'ı da Devin'le seans yaparken görebiliriz. Öte yandan Yağmur ve Eko ise tamamen yol ayrımına girdi. Artık bu ikili bir araya gelemeyecek ve yeni hayatlarına giriş yapacaklar. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Videoları anında izlemek ve kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.